Herkese selam arkadaşlar. Bu bizim tam 1000. videomuz. Önemli açıklamalar yapacağım demiştim size. Uzun zamandır neden yeni videolar üretemiyoruz? Bunları paylaşacağım ve bir de sürprizim var demiştim. Onu da söyleyeceğim. Bunu da dedim 1000. videoya yakışır. Bu sürpriz. Şimdi biz bir yıl önce bir iş yeri açtık biliyorsunuz. İstanbul'da. Oraya gittik, geldik, Bursa'ya döndük. Yani sürekli böyle bir tempoya girdik. Orada çalıştık, geri döndük, burada çalıştık. Orada bir hırsızlık yaşandı. Sonra burada bir hırsızlık yaşandı falan. Bunları zaten biliyorsunuz. İşte bu süreçte çok sıkıntılar yaşadık. İş yerini kapattık. Geri döndük. Yani böyle bir sürece girdik. Bunu biliyorsunuz. Bu arada zaten videolar biraz azaldı bu koşturmadan dolayı. Elimde olan videolardan size paylaştım. Daha sonra stres yüzünden bir baş ağrısı, bir boyun ağrısı çekmeye başladım. Onu da biliyorsunuz. Hala şu an boynum ağrıyor. Arada zor tutuyorum boynumu. Bu sürede de biraz işe ara verdim. Biraz dinlenmek istedim. Yani bu yorumlar falan da biraz etkiledi beni. Bir kendime dinlenme süreci yaşatmak istedim. Ama orada da videosuz kalmanızı istemediğim için eski videolardan sürekli paylaştım. Bu sefer buna çok eleştiri oldu. Neden sürekli eski videolar atıyorsunuz diye. Benim hala arşivimde bir 50 tane falan eski video var. Video çekemediğim zaman paylaşabilmem için sakladığım videolar. Yine böyle video çekemediğim dönemlerde bunları size paylaşacağım. Yani eski videoları paylaşmamın sebebi bu. Bu arada evsiz videoları yeni hani Evet. onlar eski arşivde olan videolar değil. Orada evsiz videoları ve farkındalık videoları çektik. Evet, o arada 5 tane falan evsiz videosu çektik ama eski videoların arasında kaynadığı Kaldığı için, için evet. veya herkes hala eski video atıyorum diye kimse bakmadığı için normalde milyonlarca izlenen videolar 20 bin 30 binlerde kaldı. 5 bin 10 binlerde kaldı. O da sürekli takip etmediğiniz için yani bir iki video izlemezseniz YouTube sizin önünüze bunları çıkarmıyor. Bu yüzden o videolar arada kaynadı. Onları tekrar bir öne çıkarıp size göstereceğim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu yaşadığımız yerde şöyle bir şey var. Herkes video çektirmek istemiyor. Yani saçlarını kendi göstermek istemiyor. Bu sefer çektirmek isteyen de sürekli aynı kişilere video çekmek istemiyoruz. Çünkü tekrar oluyor. Yani 2 kere çekmişim daha önce aynı kişinin saçını. Üçüncü yine aynı saçı istiyor. Yine aynı videoyu çekmek zorunda kalıyorum. Bu yüzden yeni kişiler aradığımız için birilerini video çekmeye ikna etmeye çalışıyoruz sürekli. Yani daha önceden haftada 4-5 video atardım. Haftada 2 videoya düştü. Haftada 1 videoya kadar düştü. Bu arada video çok çekebildiğim sürelerde haftada 2 video yapıyorum. Ama genelde şu an haftada 1 video paylaşıyorum. Çünkü video çektirmek istemiyorlar. Öyle bir kafa yapısı, düşünce var burada. Veya çok güzel saç buluyorum, bu kesin video çekilmeli diyorum bu saça. İstemiyor. Saçımı göstermek istemiyorum diyor. Beni görsünler istemiyorum diyor. Veya saçında değişiklik yapmak istemiyorum diyor. Bu yüzden de videolar gecikiyor. Senin bu konuda söyleyeceğin bir şeyler var mı? Yani benim bu konuda söyleyeceğim şeyler belli de. Yani yapabilecek bir şey yok. Yaşadığımız yer bunu gerektiriyor maalesef. Biz de istiyoruz. Size çok göstermek istediğimiz saçlar oluyor. Çok göstermek istediğimiz yüzler oluyor. Yani yüzler derken yani dönüşümler oluyor açıkçası. Ama kişi izin vermediği zaman kimseyi zorla çekip paylaşamayız tabii ki. Zaten bu bir suç. Böyle şeyler denk geldiği zaman, izin alabildiğimiz zaman çekimini yapıyoruz, paylaşıyoruz. Çok da güzel oluyor ama genellikle izin verilmiyor. İnsanlar buna çok açık görüşlü yaklaşmıyorlar açıkçası. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Umarım kısa sürede atlatacağız bu durumu. Çünkü elimizden gelen bir şey değil. Çekmek istiyoruz, teklifte bulunuyoruz. Bu sefer de çok ısrarcı olup da böyle saçma bir duruma düşsün istemiyoruz konu. Çünkü hani ısrar etmek de insanları biraz
daha çok çekinmeye de sebep verebiliyor. Böyle. Ya bir de benim kızdığım bir konu var. Bir yorumlarda sürekli işte bu videolar sahte, sadece para kazanmak için yapılmış falan tarzı böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Ben onları silmiyorum zaten. Eleştiri eleştiridir. Hakaret olmadığı sürece o yorumlar durur. Yani bu kanalda tabii ki para kazanıyoruz. Para kazanmak nesi kötü? Yani bir emek veriyoruz. Bazı videolara günlerce emek harcıyoruz. Para kazanacağız ki başkalarına yardım edeceğiz. Yani evet, kurgu videolarımız da oluyor. Canlandırma. O işte çocukları göstermek istemiyoruz. Onları daha sonra travma olsun istemiyoruz. Rencide olsun istemiyoruz. Başımızdan geçen olayları videolaştırıp paylaşıyoruz. Yani buna film gibi, kısa film gözüyle bakarsanız aslında her şey çok rahat olacak sizin için ki ben bir video yaptığımda bunun işte montajı, çekimi, oyuncusu, kıyafeti, bilmem nesi, mekanı bir sürü para harcanıyor. Ya ilk amacımız bu videonun maliyetini çıkarmak, harcadığımız parayı geri kazanmak. Ondan sonraki amacımız da para kazanmak tabii ki. Para kazanacağım ki ben insanlara yardım edeceğim. Biz buradan kalktık, ta 20 saat kamyon kasasında Hatay'a gittik. İnsanlara yardım etmeye. Bu kurgu bilmem ne diye saçma sapan yorum yapanları kimse izleyip de yorum yapmadı. Evet. Yani şeye gittik, Engelliler Derneği'ne gittik. Engelli çocukların saçlarını yaptık, yardım ettik. Ve bunlar önemsemediler de yani açıkçası. Ve onlardan izin aldık. Aileleri de izin verdi. Paylaşabilirsiniz dedi. Biz de öyle paylaştık. Kimse dönüp de izlemedi de, yorum da yapmadı. Şimdi biz bir olayı senaryolaştırıp film yaptığımızda niye millete dert oluyor bu? Biz bunu anlamıyoruz. Tabii ki para kazanacağız ki para kazanacağım. Daha çok para kazanacağım. Daha çok yardım yapacağım. Benim amacım bu. Ayrıca para kazanmanın nesi kötü? Sen videoyu izlerken eğleniyor musun veya duygu durumun değişiyor mu? Bir insanlığa bir motive oluyor musun? Bir faydan oluyor mu? Ona bak. Çoğu kişi de bu videolar sayesinde ben de yardım edeceğim artık diye yorumlar da geliyor. Yani sizin videonuzdan ilham aldım, ben de artık yapacağım diyen yorumlar da geliyor. Tabii canım, artık evsiz insanlara daha farklı gözle bakacağım diyenler oldu. Engelli insanlara daha farklı gözle bakacağım diyenler oldu ki bu çok güzel. Almanız gereken ders zaten buydu. Zaten biz bu insanları rencide etmek istesek onu o an çekeriz. Ve o insanlar açıkçası bizim gözümüzde rencide etmiş oluyor bu durum. Zaten o insan zor bir durumda. Onu o haliyle çekip paylaşmak hoş değil yani. O yüzden genelde oyuncular aracılığıyla canlandırmasını yapıyoruz ki bence bu daha mantıklı. Hem mağdur durumda olan insanı rencide etmiyoruz. Hem bu işten para kazanan insanlar para kazanıyorlar. Hem siz böyle durumları görmüş ve yaşamış kadar ilham almış oluyorsunuz açıkçası. Ve bundan insanlar rahatsız oluyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Oyuncular ekmek kazanmasın kardeşim. Hayır, burada bunların amacı şu. O kişi gerçek değil diyor. Çünkü onun gerçek olmasını istiyor ki kendi ne kadar güzelmiş, kendi hayatı ne kadar iyiymiş moduna girmek için. Bak benden çok kötüler var. Psikolojisine giren insanlar var. Yani kendinden kötüleri izlemek istiyorlar sürekli. Kendinden kötü olmayan hiçbir şeye tahammül etmiyorlar. Ya ben o Böyle insanın bir o vaka halini bu. kullanıp da yani kamera önüne almak istemeyiz yani, biz bu şekilde düşünüyoruz açıkçası. Siz istiyorsanız o şekilde çekersiniz, çekebiliyorsanız böyle paylaşırsınız. O tarz videolar da olacak illa ki, yani birinin gerçek hayatını Yani yanına gidip çekeceğiz ama bu onun müsaade ettiği sürece. Beni çekebilirsin, hiç sorun yok dediği zaman tabii. Tamam deriz, çekeriz. Ama ben elime kamerayı alıp böyle ne yakalasam diye gezmiyorum. Ya videoyu izliyorsun, bir insan bakar. Video benim yatağımdan başlıyor. Yataktan uyanıyorum ve film başlıyor. Yani diyor kurgu bu. Ulan zaten tabii ki kurgu. Yatağımdan başlıyor, kamerayla uyanıyorum. yaşamıyoruz yani 24 saat açık. Yani böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Ben artık bu yorumlara takılmıyorum diyorsun da sürekli olunca bir negatif yükleniyor insana. Bir moralim bozuluyor yani. Motivasyonumuzu düşürüyorsunuz açıkçası. Yani 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon izlenmiş videolar. Herkes için bahsetmiyorum. Herkes, çoğunluk zaten hani bu kadar güzel yaklaştığı için devam ediyor. Yoksa hani çoğunluk ama bunlar kurgu zaten yani açıklamalarda da yazıyor ve
Videonun içeriğinde de paylaşıyoruz bu durumu. Evet, bu Zaten videoları- canlandırma olduğunu. Bu videoları siz ilham alın diye Aynen paylaşıyoruz öyle. diye açıklamaları okursanız zaten orada bunlar yazıyor ki böyle gerçek olaylar da var. Hani bir kıyafeti değiştiğinde, bir saçı başı değiştiğinde hayatı değişen insanlar var. Biz zaten onları canlandırıyoruz çoğu zaman. Böyle dedik gürültülü bir bugün ortammış. bininci videoda doğal bir ortamda güzel bir video çekelim dedik. Burada bir köpek var. Sağ Sürekli olsun bütün havlıyor ağaçlara arabalara. çişini yaptı. Sürekli arabalara havlıyor. Sesi size kadar geliyor mu bilmiyorum. Böyle işte yani Asıl sürprize gel. evet geleceğim. Bu videoların gecikmesinin sebepleri bunlar. Yani biraz sıkıntılı bir dönem yaşadık. İşte arkamızdan çok konuşanlar var. Böyle bulunduğumuz ortamda gerekli gereksiz sürekli bize iftira atan tipler var. Bir yandan bu sebepten sektördeki arkadaşlarımla aram bozuluyor. Birilerinin iftirası yüzünden. Ben sürekli bunlara kendimi açıklamaya çalışıyorum. Daha sonra bunları detaylı anlatırım. Birkaç böyle olay yaşadık. Yani bir stresli bir dönem. Başımız ağrıyor. Boynumuz ağrıyor. Böyle yaşamaya çalışıyoruz. Bu arada da videolara odaklanamıyoruz. Şu videoyu çekeceğim ben ne zamandır? 2 aydır falan şu açıklamayı yapalım diye bekliyorduk. Ama o motivasyona bir türlü giremiyoruz çünkü stresten. Bugüne kısmetmiş. Hava da güzel. Güzel Hava oldu da bizim güzel, için. ortam güzel. Gürültü var ama olsun. Çok gitmiyorlar herhalde. Doğal olduğu için problem yok. Çimleri biçiyorlar şu evet, an arkada. şu an Köpekler koşturuyor. size sürprizimi açıklamak istiyorum. Daha videoları çekemememin bir nedeni de budur. Eşim Münire Hanım 7 aylık hamile kendisi. 7 değil 6,5. Evet, tamam 6,5 aylık hamile. Bir yandan da Evet, hastaneye bebek bekliyoruz. hastaneye gidiyoruz, geliyoruz. Yani bir erkek çocuğumuz olacak Ağustos ayının başında 2 inşallah. ay sonra. Evet. Bunu kimse bilmiyordu. Bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. Zor bir dönem geçirdik ilk başta, kusmalar falan. Hastaneye git gel, kontroller, hastane, sürekli oraya git, hastaneye git, dükkana git. Çalışamıyoruz bu arada. Ben sürekli onu taşıyorum hastaneye. Ben eve. kalkamıyorum. Zor bir süreç Kusmalarım ve yaşanıyor. migren ataklarım çok oldu bu dönemde. İşte evde geçirmeye çalışıyorum, geçmiyor. Hastaneye gidiyoruz, serumlar, ilaçlar. Yani çok ilaç da kullanamıyorum. İlaç kullanmadığım için zaten geçmiyor. 5 ay boyunca zaten sürekli böyle geçti. Daha yeni toparlandım. Zaten salona da gidemiyordum bu dönemlerde. Çok nadir gidebiliyordum veya evde de çok iyi durumda olmadığım için yani ya uyuyorum ya hastanedeyiz ya bir şekilde yani zor geçti açıkçası. O yüzden de biraz odaklanamadık videolara ve salona. Yani iş yerine bile gidemedik Evet, çoğu zaman. gidemedik çoğu zaman. Ee, Sağ olsunlar anlayışla karşılayan müşterilerimiz, danışanlarımız oldu sağ olsunlar. evet. Ama bu dönem bayağı yıprattı yani açıkçası. Yani- Az kaldı. 2 ay sonra biraz daha zor günler bizi bekliyor. Daha zor günler bizi Açıkçası. bekliyor. Yani yeni doğan bebekle birlikte uyum sürecimiz bakalım nasıl olacak. Çünkü sıcak bir zamana denk gelecek. İşlerinde yoğun tempoda olduğu bir zamana denk gelecek. Evet, Bakalım. bu videoyu rahatsız edecekler sürekli. Arkadan Gerçekten sürekli ya. gürültüler. Bir şöyle göstersene ya. Bir Ya- ayakta bir göster hadi. Çok belli olmuyor ama. Yani ben çok iri bir gebe değilim ama Ya şöyle şu bir şey. durumdayız. Elini çek. Bak böyle. Burada bir şey işte. Oğlan geliyor. İsmini söyleyecek misin sonra mı söyleyeceksin? İsmini söyleyeyim mi? İsmini doğduğunda söyleyeyim ya. Tamam o zaman. İsmi de sürpriz olsun. Benim en çok sevdiğim isim. Çok sıkı takipçiler bilir Evet. ne isim olduğunu. Böyle, şimdi sürekli biraz sonra- örnek aldığım, fikirlerini örnek aldığım bir isim. İsmi de o olacak. Yani video çekememe, yeni videolar yapamama sebeplerimiz bu. Arada böyle fırsat buldu mu hemen birkaç gün bir evsiz videoları yaptık. Bir 5 tane falan. Onları da çok izlenmedi. Onları bir izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ben video kartlarına şuraya bir yere bırakırım o videoları da. Bir bakarsınız, bir yorumunuzu alırız oradan. Bu arada Süper Chat'ten bağış yaptığınız zaman da hani paralar bana geliyor, ben çok para kazanıyorum gibi düşünmeyin. Ben o bağışların hepsini bir şekilde
hayır için İhtiyaç kullanıyorum. sahiplerine kullanıyoruz zaten. Yani benim param kazanmamdan rahatsız oluyorsanız zaten atmayın da ben o paraların çoğunu ihtiyaç sahipleri için harcıyorum. Bunları da her zaman video çekmiyoruz tabii ama çekerek göstermeye çalışıyoruz. Yani bir de her zaman bir insanın, yani bizim şeyimizde de öyledir, dilimizde de öyledir. Yaptığın yardımı göstererek insanlara rencide etmememiz öğütlenir. Bir yandan da bu var zaten, hani Bir laf var bizde hatta. Bu elin verdiğini bu el görmeyecek diye. yani Hani gizli yapacaksın yardımını ki kimse Rencide olmasın, Rencide utanmasın. olmasın. Bizde öyle bir anlayış vardır. O yüzden mesela atıyorum sokakta bir şey geçiyor, birinin bir şeye ihtiyacı oluyor. Mesela o an yapıyorsun, veriyorsun veya onun bile farkına varmıyor bazen. Başkası farkına varmasın diye bir şey yapıyorsun. O anda çıkarıp kameraya çekmek mi, yani bunu göstermekten mi daha çok mutlu olursunuz? Ya da yani bunu birisini canlandırmasından mı daha mutlu olursunuz? Bence bu hoş değil, insanları kıracak bir şey. yani Zaten o utanıyor, belki yerin dibine giriyor hani böyle şeyler yaşadığı için, Evet. zor durumda olduğu için, ki ülkece bayağı bir ekonomik durumda zorlanan insanlar var hakikaten. Hani Evet. işletme olarak biz bile etkilendik ki onların etkilenmemiz çok daha doğal. Geçen sene etkilenmesi. deprem oldu. Birkaç ay işler Tabii. olmadı. Yani depremi biliyorsunuz, hepinize paylaştım. Türkiye'de hayat durdu ya. Biz Evet. oturduk böyle, uyumaya utandık yani. Gece 3'te 4'te uyusam mı acaba falan diye birbirimize baktık yani. Ki bize çok yakın bir yer değildi. 20 saat uzaklıkta bir yerdeydi. İşte o videoyu deprem da olan yer. Çektik, gördüler hani Ama 20 saat. yani ona rağmen biz burada yaşadığımıza ve uyuyabildiğimize, sağlıklı olabildiğimize bile hani birazcık şey yaptık, utandık. Sevdiklerimiz yanımızda, çok şükür hani hiçbir yakınımızda ölüm, kalım ve sakatlık, herhangi bir durum, kayıp bir durumu yoktu. Ama ona rağmen o kadar insanların canı yandı ki biz bile burada yani kendi sevdiklerimizi kaybetmiş kadar, kendi sevdiklerimiz göçük altında kalmış kadar, kendi iş yerimiz yıkılmış kadar üzüldük. Çünkü insanlar gerçekten çok perişan durumdaydı. Üzerinden bir yıl geçip de geçtiği halde gidip video çekmemize rağmen hani oralar hala toparlanmış değildi. Ya bu tabii ki bir ekonominin toparlanması bu kadar kolay değil. İnsanlar sevdiklerini kaybettiler. Bir kere mental olarak zaten çöküşteler. İş yerlerini kaybettiler, evlerini kaybettiler, bütün birikimlerini kaybettiler. Bu da bütün ülkeyi etkiliyor. Çünkü 11 il ve toplamda yani yarım milyona yakın insanın etkilendiği bir durum. Evet. Yani bazı ülkelerin toplamından daha büyük bir coğrafya. Bu bahsettiğim ilçelerin, illerin yüz ölçümü ve kalabalıklık, yani insan popülasyonunun büyüklüğü. Bu da çok doğal yani bu şekilde etkilenmesi. O yüzden de birazcık işte zorluyor. Şu son bir senedir video çekememe sebeplerimiz, yani videoların azalması, eski videoları paylaşma sebeplerim bunlar. İçinde güzel olanı bebeğimiz. Evet. Geri kalanları En mental ve güzel psikolojik zorlayan, olarak zorlar. Evet. en güzel zorlayan Aynen o. bebek. O da 2 aya, Aramızda olacak. 2-2,5 ay sonra aramızda, size gösteririm. Biraz sürpriz olsun. Azıcık büyüsün. Toparlasın Sürpriz kendini. Doğumda video çekeceğim. Ama o zaman yüzünü gösterecek miyiz? Bilmiyorum, bakarız artık. O anki psikolojime bağlı. Çok minicik çünkü. Ama yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Yorum atmayı, beğeni atmayı ihmal etmeyin. Çünkü beğeniler, yorumlar etkileşim olduğu için Evet. videoyu daha çok öne çıkartıyor. Başkalarının da izlemesini sağlıyor. Genelde bizim böyle açıklama videoları da çok izlenmiyor. İnsanlar çok Evet. sıkı takipçiler, gerçekten hani çok eskiden beri takip edenler izleyip biliyorlar ve hak veriyorlar yani, sağ olsunlar. Ama onun dışında mesela Shorts'tan gelen bazı aboneler veya işte karşısına çıkıp da izleyenlerin haberi olmuyor böyle durumlardan. Yani şöyle zaten Çok sıkı takip etmeyenlerin de haberi yaklaşık 800 bin abone var. Tamam. Abonelerin hepsi bir kere izlese her videom 800 bin izlenir Evet. zaten. Yani abone olmayanlar hariç. Ama video Genelde. atıyoruz. Siz sıkı takip etmediğiniz zaman YouTube sizin önünüze çıkarmadığı için bu videoları, bu videolar 10 binde, 20 binde kalıyor. Hatta böyle açıklama yaptığım videolar 1000-2000 falan da izleniyor. O gerçekten hani sıkı takipçi olan bir 1000-2000 kişilik bir kitle. Onlar görüyor bu videoları. Onların da bazıları tercih etmiyor izlemek işte. Yani Videolar sıkılıyorlar. düşük Açıklama kalıyor. videoları genelde sıkıyor. Açıkçası Evet. sizi. Yani merak Ama eden sıkılmayın. varsa hani Merak eden varsa sebepler bunlar. onlar izliyor. Merak edenler hani niye video atmıyormuş acaba diye onlar izliyor. Sebepleri bunlar. Ben hiçbir videoda beğeni atın, like atın, abone olun falan diye söylemedim ama şu an söylemek istiyorum. Bütün videolarıma lütfen beğeni ve yorum atın.
Mümkünse arkadaşlarınızla paylaşın çünkü bu şekilde videolar daha çok YouTube öne çıkartıyor. Bu videoda etkileşim çok deyip başkalarına da gösteriyor. Başkalarına gösterilmesi demek benim daha çok izlenmem demek. Daha çok izlenirsem daha çok para kazanırım. Daha çok para kazanırsam daha çok yardım yaparım. Gayet basit yani. Sizin bir Motive yorumunuz... oluyorsun daha çok video izlendiği zaman. Mesela bir tane videosu atıyorsun. Ya kendi videolarım için söylüyorum. Benim daha çok abonem yani çok daha az olduğu için 3000-4000 civarı şu an abone var. Onların içinde al bakıyorsun 10.000 izlenmiş. Sana bir motivasyon geliyor açıkçası. Yani yeni video çekmek için. Bir bakıyorsun 200-300 izlenmiş. Çekmek istemiyorsun. Ya ben acaba yapmasam mı diyorsun açıkçası. İşin özü bu yani. Ya hepsi bağlantılı Bizi işte. görmek Yani istiyorsanız, seviyorsanız, izlemek istiyorsanız destek vermek zorundayız. destek verin. Destek daha iyi vermiyorsunuz içerikler açıkçası. yapalım. Çünkü daha iyi içerikler için daha çok para harcamak gerekiyor. Tabii ki. Yani bu illa Süper Chat'ten bağış atın, paranızı verin Yok, değil. Yani izlemek yeterli. bir abone olup like'a basmak şöyle 2 tık ve bedava. Yani Aynen. sizin bir yorum yapmanız bile başkalarına daha çok bizim yardım yapmamız anlamına geliyor. Böyle düşünün. Yani sizin bir beğeni, bir yorum yapmanız belki bir hayat daha kurtaracak. Bu şekilde düşünürseniz çok da kolay olur. Ve çoğu yorumu okumaya çalışıyorum. İnanın yetişemiyorum. Cevap vermeye yetişemiyorum çoğuna. Çünkü günde binlerce yorum geliyor. Ve öyle üstten okuyorum ama her birine cevap veremiyorum. Bunun için kusura bakmayın ama çoğu yorumunuzu görüyorum Müsait yani. kaldığımız, boş olduğumuz her zaman hani yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz gerçekten. Evet, Süper Çünkü eski Chat'ten yorumlara da geliyor tekrar yorumlar Evet. izlendikçe ya. ama Süper Chat'ten gelen yorumlara hemen cevap veriyorum. Çünkü onlar göründüğü için bir de Üzere çıkıyor bir bir de. ödeme yaptığı için onlara cevap vermezsem ayıp olur. Bu yüzden diyeceklerim bu kadar. Ben başka diyeceğim bir şey. Hadi videoya geçelim. Onu sonra. Bu videonun konusu değil. Aa, Tabii bu başka. Bu Bunu- ayrı, bunu o ayrı. birleştirmeyecek miyiz? Hayır canım, ne birleştireceğim? Bu ayrı bir video. he, okey. Evet, şimdi bir video çekeceğiz. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Onu da bundan sonraki video. Ne zaman atarım bilmiyorum. Bundan Birinci sonra... videomuz hayırlı olsun. Evet, bu 1000. videomuzdu. 1000 tane video çekmişiz. 10 değil, 100 5-6 değil. yılda. Bile kolay. Ha tabii yükleyip kaldırdıklarım falan içinde değil bunların. Şu an yayında olan 999 video vardı. Bu yayında olan 1000. video. Bu da benim için gururdur. 1000 tane sayarken bile Emektir, çok zaman, emek. sayarken bile çok zaman geçiyor. 1000 tane video çekmişiz yani. Evet. İnşallah daha da çok çekeriz. 11. videoda da görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi Sizin bakın. diyeceklerinizi de yorumlara bekliyoruz. Yorumlarda cevap vermeye çalışacağım tek tek hepsine. Video ilk yayınlandığı gün birkaç saat içindeki böyle 5-6 saat 10 saat neyse o süre içindeki bütün yorumlara yanıt vermeye çalışıyorum çok zaten. Çünkü videoya hemen odaklı olduğum için gelen yorumların hepsine cevap vermeye Ha, çalışıyorum. bu arada Miray'ı unuttuk. Miray'ın da çok büyük bir temposu var. Onu da görmüyorsunuz. Evet. O da Mira- birazcık bizi bağladı. Biz hafta sonları özellikle daha müsait oluyorduk. Ve Şimdi- video çekmeye zamanımız oluyordu açıkçası bir yandan da. Şimdi Miray voleybola başladı. Ve iki tarafta birden oynuyor. Hem bir spor kulübünde voleybol voleybol oynuyor. Hem de okul Hem de takımında. okul takımında. Hafta içi okul takımının antrenmanları var ve orada maçları var. Hafta sonunda gittiği spor kulübünün antrenmanları var ve maçları başlayacak. Yani hafta içi de hafta sonu da bu arada Miray da çok koşturuyor. Biz de onunla birlikte koşturuyoruz, gidip geliyoruz falan. Şu anda da antrenmanda zaten. Şimdi antrenmanda Akademide. aynen. Saat 6'ya kadar, şu an saat kaç? Saat. Saat 2.30, saat 6'ya kadar antrenmanda olacak. Onu gideceğiz, alacağız falan filan. Bu Miray'ın antrenmanları, maç temposu da bizi yordu. Çünkü sürekli onu taşıyoruz, ediyoruz, götürüyoruz. Bu sürede bir yerlere kaçıp dinlenemiyoruz da. Hani önceden hafta sonları giderdik. Biraz dinlenip geri gelirdik ama son 7-8 aydır belki çok büyük bir tempodayız. İzin yapıp dinlenemiyoruz da. Ama çocuk gelmeden önce bir son tatil yapacağız. Onu da isterseniz vlog olarak atarım. Çok izlemiyorsunuz vlogları ama Belki seversiniz, ne olmuş yani. bir keyifli anlarımızı paylaşmak. Türkiye'nin güzel yerlerini gösteririm. Siz belki gelmek istersiniz. Geldiğinizde de ay nereye gitsem falan filan diye düşünmenize gerek kalmaz. Bakarsınız burayı izlemiştim, ben daha önce görmüştüm, güzeldi dersiniz. Gitmek isterseniz gidersiniz.
Çünkü Yani. seçenek çok. Biz bayağı yerlere gittik, geziyoruz. Gezdiğimiz de- yerleri de paylaşıyoruz açıkçası. Sevdiklerimizle, eğlendiğimiz anlarımızı sizle paylaşacağız. Evet. Bu arada videolara dediğim gibi yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bedava. Böyle tık tık yapacaksınız. Bunu ne kadar çok yaparsanız videolar o kadar çok izlenecek. Böyle. Bu kadar. Şimdi biz gidiyoruz yeni video çekmeye. Hazır bugün boş bulmuşken. Burayı da böyle sessiz sakin diye geldik. Arkada bir sürü çim biçiyorlar, bir şeyler. Bando takımı çalışıyor şu an bir İnşallah okulun. çok- Arkadaşım biçiyorlar. Çok gürültü gelmemiştir size. Bunun için kusura bakmayın, kulaklarınıza rahatsızlık verdiysek. Mikrofonlar çok gitmiyordur herhalde inşallah. Gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Biz sessiz diye geldik yani, kusura bakmayın. Arkada Bunları görüyorsanız bilmiyorum. 2 kişi şu an çim biçiyorlar. 2 tane belediye çalışanı. Yan tarafta da bir bando çalışması var. Bu Çocuklar tarafta da çim zaten biçiyorlar. koşturuyor. Köpekler mepekler idare edersiniz artık ya. Yapacak Yeni bir video şey yok. çekmişiz, idare ediverin artık, ne yapacağız? Biz gideceğiz yeni video çekmeye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi öp beni. Tabii. Gidiyoruz. Hadi bay bay.